Herkese merhabalar. Lezzet Sistem'e hoş geldiniz. Bugün mutfağımdan herkesin kolayca yapabileceği irmik kaymaklı şöbiyet tatlısı tarifimiz var. Kesinlikle bu nefis şöbiyet tatlımızı denemenizi öneriyorum. Deneyecekleri de şimdiden kolaylıklar diliyorum. Tarifimizin malzeme listesi ve ölçüleri açıklamalar kısmına yazıyorum. Oradan da bakabilirsiniz. Tarifimizin ilk önce şerbetini kaynatmakla başlıyoruz. Uygun bir tencerenin içerisine 2,5 su bardağı toz şeker, 3 su bardağı su, ince bir dilim limonun suyunu sıkıyoruz. Kabuğuyla birlikte suya bırakıyorum. Çırpma teliyle karıştırıyorum. Tencereyi ocağın üzerine alıyoruz. Ocağımızın altını açıyoruz. Kaynamaya başladıktan sonra orta ateşte 8 dakika kaynatıyoruz ve ocaktan alıp soğumaya bırakıyorum. Şerbetimizin kıvamı bu. Gördüğünüz gibi şöbiyet tatlımızın şerbeti hazır. Şöbiyet tatlımızın içerisine kullanacağımız irmik kaymağının yapımına geçiyorum. Uygun bir tencerenin içerisine 2 su bardağı süt, yarım çay bardağı irmik, yarım yemek kaşığı toz şeker, hepsini güzelce karıştırıyorum. Ocağın üzerine alıyorum. Ocağımızı açıyoruz. Karıştırarak kıvam alana kadar pişiriyoruz. Gördüğünüz gibi bu kıvama gelince ocaktan alıyorum ve soğumaya bırakıyoruz. Tatlımızın irmik kaymağı hazır. Şöbiyet tatlımızın aralarına ve üzerine kullanacağımız yağ hazırlıyorum. Uygun bir tavanın içerisine 125 gram tuzsuz tereyağı alıyoruz. Tereyağımızı yakmadan eritiyoruz. Yağımız erirken üzerinde oluşan köpükleri alıyorum. Baklavamızın üzerinde pişerken yanıklar oluşur. O yüzden köpükleri alıyoruz ve kullanmıyoruz. Ayrıca tereyağımız erirken tabanında tortular oluşur. O tortuları da kullanmıyoruz. Buna dikkat edelim. Yağımızın içerisine yarım çay bardağından bir parmak fazla olacak sıvı yağ ekliyoruz. Ve tatlımızın arasına ve üzerine kullanacağımız yağımız hazır. Şöbiyet tatlımız için hazır baklavalık yufka kullanıyoruz. Baklava açamayanlar, aynı şekilde çalışanlar için de vakit olmayınca büyük kolaylık oluyor. Ben 20 yaprak yufkadan tatlımızı yapıyorum. Siz dilerseniz daha az kullanabilirsiniz. Bütün yufkamızı tezgahın üzerine aldım. Üzerine çok hafif nemli mutfak bezi örtüyorum. Hazır yufkalar havayla temas edince çabuk kuruyor. O yüzden çalışmamızı zorlaştırıyor. Mutlaka nemli bir bezle üzerini kapatıyoruz. Baklavalık yufkadan bir tane tezgaha seriyorum. Üzerine bir fırça yardımı ile yağ her tarafına sürüyorum. Üzerine düzgünce ikinci yufkayı da seriyorum ve aynı şekilde fırça ile yağ sürüyorum. Ardından 20. yufkaya kadar bu işlemi yapıyoruz. 20. kata yağ sürmüyorum. Kareleri keserken zorlanırız. Kestikten sonra yağını sürelim. Şöbiyet tatlımıza ben 20 yaprak kullandım. Birazcık daha ince yapmak isterseniz 15-18 yaprak da kullanarak yapabilirsiniz. Son katını bırakarak yufkaların yağını sürdüm. Şimdi kesme işlemine geçiyorum. Tam kare kesmek için, karelerin muntazam olması için ölçerek kesiyorum. Dikdörtgen yufkalarımıza ben enini 5'e, boyunu 6'ya kestim. Tam 30 parça kare çıkardım ve orta büyüklükte kare elde ettim. Kestiğim karelerin üzerine yağdan bir miktar sürüyorum ve hazırlamış olduğum irmik kremasından tepeli çay kaşığı karenin ortasına bu şekilde yerleştiriyorum. Daha sonra kremanın üzerine iri çekilmiş fındık, fıstık, ceviz,
Hangisini seviyorsanız bir çay kaşığı tepeli kremanın üzerine koyuyoruz. Kreması ve iri çekilmiş cevizlerini yerleştirdikten sonra şöbiyet tatlımızın şeklini verme işlemine geçiyoruz. Hazırladığımız kare parçaları üçgen şeklinde katlıyorum. Katladığımı bir taraftan da tabanına yağ sürdüğüm büyük boy dikdörtgen borcamın içerisine sırasıyla uç kısımlar diğer baklavanın altında kalacak şekilde yerleştiriyorum. Şöbiyet tatlımızın uç kısımların açılmaması için bu şekilde yerleştiriyoruz. 30 tane şöbiyeti tepsiye yerleştirdikten sonra tepsimde kenarda 4 tane şöbiyet sığacak boşluk kaldı. Elimde birkaç parça yufkadan vardı. Onları da değerlendirerek 4 tane daha şöbiyet çıkardım. Ve sonraki yaptığım şöbiyetleri de yerleştirdim. Siz de elinizde varsa boş kalan kısımlara bu şekilde yerleştirebilirsiniz. Yoksa da sorun değil. O şekilde de pişirebilirsiniz veya daha seyrek şekilde dizebilirsiniz. Tatlımızın şeklini verdikten sonra kalan yağı da bütün tatlının üzerine sürüyorum. Yağını da sürdükten sonra önceden ısınan 180 derece alt üst ayar fırına gönderiyorum. İçinin de güzel pişmesi için ortalama 45-50 dakika altı üstü kızarana kadar pişiriyoruz. Tatlımızı kesinlikle yüksek derecede pişirmiyoruz. Yüksek derecede altı üstü hemen kızarır, içi pişmez, hamur kalır. O yüzden tatlımızın ağır ağır pişmesi önemli. 50 dakikada pişen baklavamı fırından çıkarıyorum. Her fırın farklı sürede pişirir. O yüzden saate takılmayın. Kendi fırınınıza göre kontrollü pişirin. Tatlımızı fırından çıkarınca ilk sıcağının geçmesi için 5 dakika beklettim. Oda ısısındaki şerbetimizi tatlımızın her tarafına gezdirerek döküyorum. Şerbetin içine çekmesi için 1 saat dinlendiriyorum. Dinlenen tatlımız servise hazır. Şimdi doku testine geçiyoruz. Şöbiyet tatlımızdan bir tane servis tabağına alıyorum. Üzerine 1 çay kaşığı fıstık koyarak süslüyorum. Sizler de bu şekilde süsleyebilirsiniz veya arzu ettiğiniz şekilde süslemeler yapabilirsiniz. Şimdi tatlımızı bir bıçak yardımıyla kesiyorum. Keserken tatlımızın ne kadar çıtır olduğunu duyuyorsunuz. İç dokusunu da gördüğünüz gibi kat kat içini çekerek şöbiyet tatlımız kesinlikle hamur olmadan güzelce pişti. Şöbiyetimizin tadı da inanılmaz lezzetli oldu. Yapımı da çok kolay. Yiyen herkesin çok beğendiği ve bu kadar kolay ve nefis şöbiyet tatlımızı kesinlikle denemelisiniz diyorum. Deneyecek olan arkadaşlarıma da şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomu buraya kadar izlediyseniz, beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Henüz kanalıma abone değilseniz abone olarak bana destek verebilirsiniz. Videomu izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.